Kinidos'un koya girişi kapısı şu karşıda gördüğünüz yer. Bu karşıdan gemiler güvenli bir liman olan Knidos koyuna girip buradan limandan kente giriyorlardı. Knidos, bilim, mimarlık ve sanatta da oldukça ileri bir kentti. Tarihin büyük astronomi ve matematik bilimcisi Eudoxus, Doktor Euphon, ünlü ressam Polygnotos ve dünyanın 7 harikasından biri sayılan İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos burada yaşadı. Doktor Euphon ve öğrencileri zamanın ikinci büyük tıp okulunu Knidos'ta kurdular. Eudoxus'un geliştirdiği ve dönemin büyük buluşu olan güneş saati öğren yerinde bugün de görülebilir. Tarihçi Strabon, kenti kıyıdan Akropolis'e doğru yükselen bir tiyatroya benzetir. İç ve dış limanı ikiye ayıran yarımada, üzerinde özel binalar, iç limanın üzerinde Akropolis'e hafif bir eğilimle yükselen yamaçlarda oluşturulan setlerde ise topluma hizmet veren binalar kurulmuş. Doğu-batı yönünde uzanan 10 metre genişliğindeki 4 ana caddede setler üzerine düz olarak yerleşmiş, caddeler arasındaki bağlantı ise merdivenlerle ve eğimli dik sokaklarla sağlanmış. Şehir 4 kilometreyi bulan surlarla çepeçevre sarılmış. Askeri liman ile Akropol arasında ve güneydeki ticari limana kadar geniş bir alanı kaplıyor. Deve boyu olarak bilinen yarımada eskiden adaymış. Baş kısmı karaya bağlanarak her iki yanında suni liman oluşturulmuş. Dolgu alanına da geçişte kullanılmak üzere bir kanal açılmış. Kuzey limanı askeri amaçla kullanılıyor. Her iki yanında yuvarlak kontrol kulesi bulunuyor ve ağzı zincirle kapatılıyordu. Kontrol kulelerinden güneye olanı bugün hala ayaktadır. Güneydeki iç liman ise daha büyük ve ticari gemilerin yanaştığı limandı. Knidos'un biri 20.000, diğeri 5.000 kapasiteli iki tiyatrosu var. Güneyde ticari limanın yanındaki küçük olanı, Akropol'deki büyük tiyatro ise taşları ve mermerleri 19. yüzyılda gemilerle götürüldüğü için bugüne ulaşamamış. Öğren yerinin en güzel noktası her iki limana hakim konumdaki Afrodit Tapınağı'dır. Yuvarlak planlı tapınağın çapı 17 metreydi. Afrodit heykeli tapınağın ortasındaydı. Kapılar heykele açılıyordu. Şimdi heykelin sadece kaidesi kalmış. Öğren yerin gezisinin ilginç noktalarından biri de mevsimleri ve zamanı gösteren güneş saatidir. En tepede Apollon Tapınağı var ve kent oraya doğru bir tiyatro gibi yükseliyor. Aşağıdaki tiyatronun hemen üzerinde Korint Tapınağı mimar Stratos'un eseriydi. Apollon Tapınağı'na giden yolun ortasındaki terasta bulunan Dor Tapınağı üzerine erken Hristiyanlık döneminde kilise yapılmış. Öğren yerine yapılan kiliselerin renkli mozaiklerle kapalı tabanları bugün de görülebiliyor. Kurtarma kazıları 1996'dan beri sürdürülen ve bugüne kadar 3'te 2'si tamamlanan Stoa, M.Ö. 3. yüzyılda Knidos'un ünlü mimarı Sostratos tarafından yapılmış. 113 metre uzunluk ve 16 metre genişlikteki yapıda 5x3.80 metrelik küçük odalar meydana getirilmiş. Odaların hepsi güneye meydana açılmaktadır. Kentte yapılan kurtarma kazılarından buluntular Ören yerindeki küçük müzede sergileniyor.
Knidos'un koya girişi kapısı şu karşıda gördüğünüz yer. Bu karşıdan gemiler güvenli bir liman olan Knidos koyuna girip buradan limandan kente giriyorlar. Bu olduğumuz topraklar şu an en az 3 metre kadar yer altında kazılması gerekiyor. Size şu şekilde göstereyim. Normal liman yolu burası. Ve buradan şehre, burada gördüğünüz gibi merdivenlerden, buradan mermer merdivenlerden çıkarak bu şekilde şimdi şehre Knidosların ya da Knaidosların girdiği şekilde aynı yolla girelim. Buradan aşağı inip merdivenlerden çıktığımızı varsayalım. Onlar düz ayak gelip buradan merdivenlerden çıkıyorlarmış. Bu kadar toprak altında kaldı. Ve merdivenlerden çıktığında kendilerine karşılayacak olan yapı burası. Seferden veya Balkan döndüklerinde burada inandıkları Tanrı'ya sarı üründen sunakla veriyor. Sonrasında buradan çıkıp yine bu da liman caddesi. Knaidos'un liman caddesi ve burada yine küçük bir sunak. Buradan da şehre giriyor. Burası ve tiyatrosu o tarafta. Onu daha sonra Agora ve tiyatroyu da göreceğiz. Bunlar yerlerine yerleştirilecekler orijinaline göre. Yer altından çıkarılan bulgular yerine konulacak. O dönemin Anadolu uygarlığından ait bir tamamen öğrenip şuraya çıkıp